Dostlar selamünaleyküm. Afrika'da sessiz sedasız bugüne kadar şahit olduğumuz en büyük kavgalardan biri yaşanıyor. Bu kavgada 3 cephe var ve bu 3 cephede 2 blok savaş halinde. Birincisi Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın oluşturduğu istikrar isteyen blok. İkincisi ayrılık ve bölünmeleri hedefleyen İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya ittifakı. İttifaktaki taraflarla ilgili birazdan detaylıca konuşuruz. Türkiye ile Suudi Arabistan ve Mısır'ı yan yana görünce muhtemelen şaşırmışsınızdır. Ama işler düşündüğünüzden farklı. O yüzden uzatmadan şu konuyu detaylarıyla bir ele alalım. Önce söz konusu gerginliklerin yaşandığı 3 cepheyi tanıyalım. Sonra da buradaki büyük savaşı konuşalım. Türkiye'nin de taraf olduğu, hatta en etkin güçlerinden biri olduğu büyük bir savaşı konuşuyoruz bugün. Hazırsanız Kızıldeniz'e doğru yolculuğa çıkıyoruz. Öncelikle başta belirttiğim gibi bu savaşta 3 cephe var. Sudan, Somali ve Etiyopya. İlk olarak Sudan'dan başlayalım. Sudan'da göründüğünden çok daha derin sebepleri olan bir iç savaş var. Zaten Afrika'da iç savaş yaşanıyorsa bu oradaki halkların savaşı değildir. Büyük güçler bu savaşı körüklüyordur. Oradaki halk sadece savaşır ve ölür. Canlarının da çok bir kıymeti yoktur. Sudan'da da 2023 yılında böyle bir iç savaş patlak verdi. Gerginlikler falan çok öncesine dayanıyor ama zaten Sudan iç savaşı ile ilgili detaylı videolar var kanalda. O yüzden tekrar aynı şeylere değinmeyelim. Ama genel olarak özetlersek ülke ikiye bölünmüş durumda. Merkezi devlet otoritesi ve paramiliter bir yapı olan hızlı destek kuvvetleri. Bu iki yapı ciddi bir savaş veriyor. Ve bu iki yapının arkasında girişte bahsettiğim iki ittifak var. Sudan'ı istikrarsızlığa iten ve parçalamaya çalışan hızlı destek kuvvetlerinin arkasında Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail var. Etiyopya'da topraklarında kurulan eğitim kamplarına göz yumarak bu ittifakın bir parçası olmuş durumda. Etiyopya'nın Sudan sınırında binlerce hızlı destek kuvvetleri militanının eğitildiği büyük bir eğitim kampı var. Buranın finansmanını Birleşik Arap Emirlikleri sağlıyor. Bunun yanında bir de askeri eğitim yine Birleşik Arap Emirlikleri tarafından veriliyor. Tabi Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desek de eminim ki orada eğitim veren rütbeliler Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı değiller. Şu an Birleşik Arap Emirlikleri'ni yöneten aileyi kendi orduları değil, büyük oranda ABD'nin özel güvenlik şirketi olan Akademi sağlıyor. Akademi daha önceki kirli ismiyle bildiğiniz Blackwater şirketi. O isim çok kirlendiği için sadece yeni isme geçtiler ve muhtemelen buradaki kamplara eğitim için onlar geliyor. Ama sonuçta Birleşik Arap Emirlikleri'nin finansman ve desteğiyle Etiyopya topraklarında bölücü hızlı destek kuvvetleri finanse ediliyor. Yine bu bölücü grubun arkasında ciddi bir İsrail desteğinin de olduğu biliniyor. Hem para hem de silah desteği veriyorlar. Bu cephenin diğer yanında yani meşru tarafında ise Sudan ordusu var. Onun arkasında da Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan yer alıyor. Özellikle Türkiye burada çok aktif. Bizden giden askeri teknolojiler sayesinde Sudan ordusu ciddi cepheleri geri aldı. Zaten İsrail'in hızlı destek kuvvetlerinin arkasına geçmesini sağlayan sebeplerden biri de bu. Yine aynı şekilde Pakistan da Sudan ordusuna ciddi silah desteği veriyor. Askeri desteğin yanında bir de Türkiye, Sudan yönetimini uluslararası arenada ciddi anlamda temsil ediyor. Tabi mesele sadece Sudan'la sınırlı değil. Diğer cephe Somali. Somali'de Türkiye'nin neler yaptığını zaten biliyorsunuz. Onu tekrar anlatmaya gerek yok. Özellikle 2011'den sonra Türkiye bölgeye bir abi gibi sahip çıkmaya başladı. Terörle mücadelede onlara çok ciddi destek verdik. Şu an Somali'de her alanda Türkiye mutlaka var. Hatta Somali hükümetinin çağrısıyla Türkiye oradaki varlığını iyice güçlendirdi. Bu ay F-16 savaş uçaklarımız Somali'ye konuşlandırıldı. Deniz kuvvetlerimiz Somali kıyılarına ulaştı. Somali ordusunun başına Türkiye'de eğitim almış General İbrahim Muhammed Mahmut getirildi. Türkiye vites yükseltti çünkü Somali'nin parçalanmasını istemiyor. Parçalanmak derken kastettiğim tek şey oradaki terör değil. Bir de Somaliland sorunu var. Somali'den bağımsızlığını ilan etse de onu tanıyan kimse yok. Ama 2 ay önce İsrail bu konuyu tekrar canlandırmak için Somaliland'in bağımsızlığını resmen tanıdı. İsrail burada olmak istiyor çünkü Somaliland 850 kilometrelik bir sahil şeridine sahip. İsrail, Babül Mendeb Boğazı'nı bu sayede kontrol altında tutmayı hedefliyor. Aynı zamanda Türkiye'nin orada güçlenmesini engellemek istiyor. Tabii aynı şekilde Birleşik Arap Emirlikleri de koşa buraya geldi. Şu an Somaliland limanlarını falan onlar işletiyorlar. Türkiye'nin yanında Mısır'da Somali ile askeri ittifak kurdu. Yani Türkiye ile Mısır burada yan yana geldi. Çünkü Mısır'la Etiyopya arasında büyük bir baraj kavgası var. Bu kavgadan dolayı Mısır'ın durduğu nokta çok net. Hatta geçen ay imzaladıkları anlaşmaya bakarsak Somali'ye 10.000 asker gönderme taahhütünde de bulundular. Bu şekilde Etiyopya'yı güneyden de baskılamayı hedefliyorlar. Üçüncü cephe ise doğrudan Etiyopya. Etiyopya'nın buradaki tek derdi denize ulaşmak. 1993'te Eritre bağımsızlığını kazandığından beri Etiyopya bir kara devleti oldu. O yüzden de şu anda Eritre ile ciddi bir gerginlik yaşıyorlar. Ve bu gerginlikte tabii ki Etiyopya'nın arkasında yine Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail var. Eritre ise Mısır ve Suudi Arabistan'la ilişkilerini güçlendirerek kendisine bir ittifak kurmuş durumda. Kısacası bütün gerginlik şu bölgede yaşanıyor. Sudan,
Eritre, Somali. Yani Kızıldeniz'in neredeyse tamamı. Yemen Denizi ve Babülmendeb Boğazı'nı kapsayan büyük bir kavgadan bahsediyoruz. Kızıldeniz dünya ticaretinin kalbi diyebileceğimiz 3-4 konumdan biri. Burayı kontrol altında tutan dünya ekonomisinde söz sahibi olur. İşte Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail bunun peşinde. Bunu yapabilmeleri için de Somali'yi parçalamaları gerekiyor. Sudan'ı iç savaşta oyalamaya devam etmeleri ya da onlar açısından daha iyi ihtimalle ikiye bölmeleri gerekiyor. Eritre'yi de Etiyopya üzerinden sindirmeleri gerekiyor. Onlar bu dediklerimi başarabilmek için var güçleriyle bölgeye yükleniyorlar şu anda. Ama karşılarında parçalamaya çalıştıkları bölge ülkelerinin arkasına geçen büyük güçler var. Ve bunların en etkilisi Türkiye. Şu an bu bahsettiğim hat üzerinde Türkiye'nin ayak basmadığı yer, müdahil olmadığı politika ve çözümünde yer almadığı herhangi bir bölgesel sorun yok. Türkiye bu hattın tamamında aktif. Yanındaysa bu bölgelerin neredeyse tamamında Pakistan. Bir kısmında Suudi Arabistan ve bir kısmında da Mısır var. Kurulan bu İsrail Birleşik Arap Emirlikleri karşıtı ittifakın aslında istediği tek şey var. Bölgede istikrar. Bölgenin sınırlarının aynı kalmasını ve bölgedeki bütün savaşların durmasını istiyorlar. Yani istiyoruz. Eğer bunu sağlayabilirsek hem daha az insanın canı yanacak hem de bölgenin ekonomisi risklerden uzaklaşacak. Peki bu savaşı kim kazanır? Yani hangi ittifak istediğini alır? Normal şartlarda bir araya gelen devletlere bakarsanız elbette bu savaşın galibi belli. Türkiye kimin yanındaysa o kazanır. Ama bu bölgedeki en büyük sıkıntı Batı'nın iştahını kabartacak çok fazla şeyin burada bir arada bulunuyor olması. Örneğin Sudan'daki iç savaşın esas finansörü yine Sudan'ın kendisinde bulunan ve ağırlıklı olarak ülkeden yasa dışı şekilde dışarı çıkarılan altın madeni. Buradan kaçırılan altınlar Birleşik Arap Emirlikleri'ne götürülüyor ve milyarlarca dolarlık bir potansiyelden bahsediyoruz. Bunun dışında da birçok yeraltı ve yerüstü zenginliği var bölgede. Bunlar varken ve bunlar Batı'nın iştahını kabartıyorken bölgede istikrar sağlamak gerçekten kolay iş değil. Bir de sadece mesele Batı'da değil. Etiyopya'nın Nil Nehri üzerinde inşa ettiği baraj Sudan ve Mısır'ı ciddi anlamda kızdırmış durumda. İki ülkede bu barajı bir milli güvenlik sorunu olarak görüyor. Şu an Etiyopya istese bu baraj sayesinde Mısır'daki tarımı durma noktasına getirebilir. İşte Mısır bundan çok rahatsız ve bu sebeple Etiyopya'nın etrafını kuşatmaya başladı. Tüm bu sebepler bir araya gelince istikrarın çok zor sağlanabileceği bir bölge kalıyor önümüzde. Yani kısaca özetlersek Afrika'da 3 ülkeyi kapsayan büyük bir savaş yaşanıyor. Bunun bir tarafında Türkiye'nin başını çektiği bir ittifak var. Diğer tarafında İsrail'in başını çektiği bir ittifak var. Ve bir süredir çok ciddi bir kavga veriliyor burada. Peki bu kavganın sonucu ne olur derseniz daha önce birçok videoda farklı konularda da kurduğum bir cümleyi tekrar ederek aslında sonucun ne olacağını anlatabilirim. Bu bölgede yaşanan bütün olaylarda, bütün gerginliklerde Türkiye kimin yanındaysa o kazanır. Ama kısa vadede ama uzun vadede sonuç değişmez. Allah'a emanet olun.